İyi geceler efendim. Son Söz Gazetesi canlı yayınına hoş geldiniz. Bugün konuğum Sayın Yıldırım Koç hocamız. Merhabalar hocam, hoş Ya, geldiniz. Tekrar merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. teşekkürler. Herkese iyi geceler. Evet, bugün aynı zamanda üzücü bir gün. Tabii işçi-işveren ilişkilerini sağ sol iktidarlar dönemindeki işçi hakları ile ilgili gelişmeleri konuşacağız ama bugün Madımak katliamının veya Sivas katliamının diye anılan aydınlarımızın 33 aydın ve 2 otel çalışanının yanarak öldüğü ya da dumandan zehirlenerek öldüğü o korkunç günün 33. yıl dönümü. Hocam Madımak'ta hakikaten korkunç bir gün yaşanmıştı. Pek çok insan gibi biz de o sırada televizyonların karşısında belki bu noktalara varacağını düşünmeden o manzarayı izledik. Ama devlet bekledikçe bekledi ve yeterli önlemi almadı ve orada insanlar ya yanarak ya dumandan zehirlenerek öldüler. Bu konuda sizin söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Buyurun Evet, efendim. yani o dönemde SHP-DYP koalisyon hükümeti vardı, anımsayacaksınız. Süleyman Demirel Başbakan, Erdal İnönü Başbakan Yardımcısıydı. Büyük bir hata yapıldı. E, Olayın arkasından Aziz Nesin Ankara'ya geldiğinde Alparslan Işıklı hocamız o zaman Mülkiyeler Birliği'nin başkanıydı. Mülkiyeler Birliği'nde bir basın toplantısı yaptı Aziz Nesin. Ben de oradaydım. Olayı doğrudan doğruya onun ağzından dinleme olanağı bulmuştum. Vahşettir. Bunun bir benzeri, daha büyük boyutta bir benzeri 8 Temmuz 1969'da Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın Kayseri'de Alemdar Sineması'nda genel kurul topladığı sırada kontrgerilla tarafından düzenlenmişti. Bereket orada e, can kaybı olmadı ama asker yetişerek engellemişti. İlginç bir biçimde bu Madımak olayında müdahalede yani insanın aklına çok kötü olasılıklar geliyor ama yani çok 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 geç müdahale edilebildi. Hani acaba diyor insan bunun gerisinde bir başka tezgah filan var mıydı diye Türkiye tarihinin kara sayfalarından ve unutulmaması gereken sayfalarından biri. Çok değerli insanlarımız orada hayatlarını kaybetti ve ne yazık ki esas bu işlerden sorumlu olanlar da gereken cezayı yaşamadılar, yaptırımları yaşamadılar. Bir miktar açıkçası sıkıntı çekseler bile büyük ölçüde yani yaptıklarının cezası olmayan yaptırımlarla kurtuldular maalesef. Evet hocam, şuna da değinebiliriz. Yani bu süreç gerçekten ilginçti. Çünkü örneğin olayın bazı kışkırtıcıları, hani ben bunu da söylemek istiyorum. Bazı kışkırtıcıları işte Cafer Erçakmak gibi Interpol bile aradı bu insanı ve evine çok yakın bir mesafede öldüğü anlaşıldı daha sonra. Olayın faillerinden biri. Ne bileyim o dönemin işte Saadet Partisi, Şevket Kazan gibi insanlar suçluların avukatlığını yaptılar. Yani bu yanarak öldürülen insanların değil, suçluların avukatlığını yaptılar. Yani o dönemin işte Saadet Refah Partilileri yine bu benzer zihniyet bu insanları demek ki korumaya çalışmış olabilir. Çünkü bu insan çok uzun uzun yıllar saklandı ve eceliyle öldü sonuçta. Bu sadece bir kişi. Diğerleri de yani bir süre sanıyoruz yatan yattı, belki çıkan çıktı. Yani şeydeki gibi, Hizbullah'taki gibi. Evet, Yani evet. burada gizli bir elin olacağını siz düşünüyor musunuz buradan baktığımız zaman? Gizli bir el bunları korumuş olabilir mi? Yani Türkiye'de her zaman bazı açıklayamadığımız işlerin gerisinde gizli eller vardır. Türkiye'de hiçbir şey rastgele değildir. O nedenle hani bir kişinin Türkiye'de istihbarat çok güçlüdür. Bu kadar yıl kaçak yaşayarak yakalanmamış olması da kanımca bu konudaki bir kararın sonucudur. 1990'lı yıllarda alınan kararlar. Yani Türkiye'den ve ben 75 yaşındayım. İşte 50 küsur yıldır da bu işleri izlemeye çalışan biriyim. Türkiye'de hiçbir şey rastgele şans eseri değildir. Her şey çözemediğimiz bir durumda da olsa planlı bir stratejinin unsurlarıdır, taktik adımlarıdır. Sivas olayı da öyle gözüküyor. Evet hocam. Evet, bu olaya biraz aslında çok söylenecek şey var ama ayrı bir sanki program konusu gibi. Evet hocam, tabii biz bugün işçi haklarını konuşmak istiyoruz. Şöyle,
Sizin de yazınızda belirttiğiniz bir yazınız var. Onu da ben şimdi açacağım hocam. Tabii sağ iktidarlarla ilgili işçilerin diyalogları sağ iktidarlarla nasıldı? İşçiler o dönemlerde haklarını aldılar mı? Aldılarsa ne derece aldılar? Özellikle tabii Adalet Partisi e, çok çoklu siyasi parti, siyasi yaşama geçildikten sonra 1940'lı yılların ardından işte 1950 seçimlerini kazandı ve tek başına iktidara geldi. O dönemde hocam tabii biz şöyle biliyoruz Menderes dönemini özellikle baskıcı bir dönemdi ve işte tabii ki daha hani Amerika'ya yakın, Amerikan politikalarına yakın. Ancak tabii uluslararası alanda Kıbrıs politikası alanında farklı hareket ettikleri söyleniyor. Yani gerek Demirel olsun gerek Menderes olsun orada hani ülke adına hareket ettiklerine dair pek çok söylem de var. Ancak tabii ki bu Amerikan üslerinin Türkiye'de yerleşmesi, Amerikancı siyaset, Amerikan Marshall yardımları vesaire gibi Türkiye'nin içine köylerine kadar girmeleri yine bu dönemde oldu. Şimdi hocam o dönemde o takdirde hep aklımıza o geliyor. Bu iktidar döneminde işçiler neden bu iktidara daha yakın oldu? Buyurun hocam. Evet. Yani bir kere bizim solda, yani Cumhuriyet Halk onun dışında sosyalist solda kendini beğenme ve halkı küçümseme eğilimi, halka öğretmenlik yapma çabası, böyle bir anlayış çok yaygındır. Yani bu halk bu işleri bilmez, biz öğretiriz onlara. Ya bunlar pek bu işlerden anlamazlar. Kolayca da din kullanılarak aldatılırlar. Yani işte kafaları da pek çalışmaz. Bunları eğitmek lazım, bunları bilinçlendirmek lazım gibi bir anlayış var. Yani benim dediğim gibi bütün ömrüm bu insanlarla geçti. Hepsine de çok saygı duyarım. Ama vardığım nokta şu, bizim insanımız öyle aptal, salak falan söz konusu değil. Birçok ülkeye de gitme imkanım oldu. Onlarla da karşılaştırabiliyorum. Bizim insanımız son derece sakindir. Tabii ki içlerinde belirli bir siyasi çizgi konusunda kemikleşmiş kadrolar vardır. Ancak bir bütün olarak baktığımda sakin, kısa vadeli çıkarını çok iyi bilen, adam kullanma konusunda olağanüstü yetenekli, itle dalaşmak yerine çalıyı dolaşmayı tercih eden, hani şeytana pabucu ters giydirecek kadar uyanık, kurnaz ne derseniz deyin böyle insanlardır. Şimdi o zaman soru şu, bu başka ülkelerde de şöyle, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika nüfusunun fazlası işçilerden oluşuyor. Trump'ı seçiyor. Niye? Onlar da Amerikan emperyalizminden yararlanıyor. Trump'ı seçiyorlar. Ya da Almanya'da Alman işçi sınıfı e, çok güçlü ama Alman işçi sınıfı Alman emperyalizmini destekliyor. İsveç işçi sınıfı İsveç emperyalizmini destekliyor. Fransız işçi sınıfı işte devrimci geleneği falan ama seçimlerde emperyalist politikaları destekleyen partiler iktidara geliyor. Yani bütün bu ülkelerde bu insanlar aptal değil, kısa vadeli çıkarların çok iyi. O zaman şu soruyu sormak gerekiyor. Ya bu sağcılardan da işçiye bir hayır gelmez ya. Öyle değil. Yani benim işte yıllardır öğrenmeye çalıştığım konu insanlar hangi dönemlerde, hangi koşullarda iyileşme yaşadı. Şimdi bunun en önemli etmenlerinden biri küresel kriz ve küresel altın çağ dönemleri. Yani şimdi kapitalizm tarihin çalışmıyor arkadaş. Şimdi benim o yazı çıktıktan sonra alta yani Allah'ım diyorum ya bir insan NATO kafa NATO mermer diye bir laf vardır ya. Ya hiç okumadan nasıl böyle kolay laf edebiliyor ya? Yani e, öyle sallıyorlar. Kulaktan dolma bilgi bile adam gibi değil. Ama o kadar emin konuşuyorken ve hepsi yalan söylediklerini hiçbiri doğru değil. Yani şimdi o zaman şu soruyu sormak gerekiyor. İşçiler 1950-60 arasında Demokrat Parti'ye oy verdiler mi? Vallahi verdiler. O dönemde il ve ilçe örgütlerinin altında ocak ve bucak örgütleri vardı. Siyasi partilerde öyle bir yapı vardı. 1950-60 arasında ocak bucak teşkilatlarında Demokrat Parti'nin işçiler çoğunlukta mıydı? Vallahi çoğunluktaydı. Peki bu adamlar aptal mıydı? Hayır değildi. Niye? Çünkü biraz iktisat tarihi okusalar, tarihi okumuyorlar, iktisat tarihi hiç okumuyorlar. 1946'dan 1973-74'e kadarki dönem kapitalizmin altın çağı dediğimiz bir dönem. Yani bu dönemde
mesela sadece Amerika'da 58'de bir durgunluk var. Onun dışında ekonomiler sürekli büyüdü. Yatırımlar arttı. Yeni istihdam olanakları geldi. Artı insanların tüketim kalıplarında çok olumlu gelişmeler yaşandı. Antibiyotik kullanıldı. Haşerata karşı DDT geldi. Türkiye'de yeni yollar yapıldı. İşte biz Marshall Yardımı'na kızarız ama Marshall Yardımı sayesinde iş makineleri geldi. Uzun süreli bir inşaat olan demiryolu yerine hızla karayolu ulaştırmacılığı arttı. Yeni kamyonlar, otobüsler geldi filan. Şimdi onun ötesinde Türkiye tarihinde işçiler lehine en fazla mevzuat değişikliği yapılan dönem 1950-60 arası. Şimdi bunu yazdığınızda şöyle bir ön yargı, ya bunlar sağcı, bunlar işçi, bunlardan işçilere hayır gelmez. Bunu söyleyen ya bu dünyadan bambaşka bir hayal dünyasında yaşıyor. Şimdi bakın kısaca mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Süleyman Demirel'de konuşalım. Bu nasıl oluyor bu işler? Neler yaptılar? Mesela adım adım gideyim ben. Mesela Türkiye'de asgari ücret 1936'da çıkan iş yasamızda var. Daha önce bir 1921'de Ereğli Kömür Havzası'nda sınırlı ölçüde uygulanmıştı ama Türkiye çapında uygulanması Demokrat Parti 1950 Mayıs'ında iktidara geliyor. 51'den itibaren asgari ücret uygulanıyor Türkiye'de. Demokrat Parti dönemine kadar işçi hafta tatilinde çalışmadığında hiç para almıyordu. Önce bir kanun çıkarttılar, yarım yevmiye vermeye başladılar. Sonra bugün olduğu gibi tam yevmiye almaya başladı işçi. O zaman işçi diyor ki mesela işçi gidiyor 6 gün çalışmış, 6 günlük ücretini alacak. 6,5 yevmiye veriyorlar. Hayırdır nereden? Ya işte Menderes hükümeti bir kanun çıkarttı meclisten. Sen çalışmasan da. O zaman işçinin tavrı nedir? Hiçbir mücadele etmemiş bu konuda. Ya Allah razı olsun. Allah onları başımızdan eksik etmesin diyor. 2 yıl sonra gidiyor 6 gün çalışmış 6,5 yevmiye beklerken 7 yevmiye veriyorlar adama. Hayırdır diyor. Diyorlar ki Menderes yeni bir kanun daha çıkarttı artık hafta tatili yapacaksın ama çalışmadan bir yevmiye alacaksın. Vallahi Allah razı olsun diyor başımızdan eksik etmesin onu diyor Allah. Genel tatiller olurdu yani Ramazan bayramı işte Kurban bayramı ya da resmi tatiller hiç para verilmezdi işçiye. Önce yarım yevmiye veriyorlar Demokrat Parti döneminde, sonra tam yevmiye veriyorlar. Şimdi bunları yapan böyle yaptıklarını söylediğimizde Demokrat Parti'yi övüyor muyum? Yok. Ama Demokrat Parti gerçekten Türkiye'yi Amerikan üsleriyle doldurdu. Türkiye'de ordunun işte bir Tugay'ı Kore'ye gönderdi. Orada bir sürü insanımız gereksiz yere hayatını kaybetti. Şehit oldu diyemiyorum. Çünkü vatan savunması için insanlar hayatını kaybettiğinde şehittir. Orada Amerikan 8. ordusunu kurtarmak için Kunuri Zaferi dediğimiz yani galiba 800 dolayında insanımızı kaybettik. Evet, Amerikan evet hocam. ordusunu kurtarmak için. Yani tarikatların, cemaatlerin önünü açtılar hepsi. Ama bunları yaparken işçinin oyunu alabilmek için de önemli düzenlemeler yaptılar. Kapitalizmin altın çağının yaşanıyor olması da onlara bu olanakları verdi. Mesela şimdi 6772 sayılı bir ilave tediye kanunu vardır. İşçilere, kamudaki işçilere yılda 52 yevmiye, yer altında çalışıyorsa 78 yevmiye alır. İlave. Bu Demokrat Parti döneminde çıktı. Mesela kıdem tazminatında uzun uzun anlatmayayım olağanüstü iyileştirmeler var Demokrat Parti döneminde. Özellikle 8 Şubat 1952'de çıkarılan bir kanunla eskiden kıdem tazminatı alınamayan birçok alanda kıdem tazminatı ödenmeye başlandı. Mesela gazeteciler için şimdi 212 dediğimiz önemli bir kanunumuz var ama o Demokrat Parti dönemine kadar gazetecilerle ilgili bir kanun yoktu. İlk kez 1952'de basın iş kanunu çıktı. Mesela genç arkadaşlar bilmezler 80 öncesinde Sosyal Sigortalar Kurumu ondan önceki adıyla İşçi Sigortaları Kurumu işçilere konut kredisi veriyordu. 20 yıl vadeli %6 faizli ve birçok on binlerce işçi bu sayede konut sahibi oldu. Bu Demokrat Parti döneminde geldi bu uygulama. Asgari ücret tespit komisyonlarında sendikalar yer almazdı. Demokrat Parti döneminde
almaya başladılar. Gemi adamları için bir kanunumuz yoktu. Valla 54'te Demokrat Parti Deniz İş Kanunu çıkarttı. Yani o kadar çok, şimdi uzun uzun sayıp da şey yapmayayım ama mesela en önemli işlerden biri 1960 yılında yıllık ücretli izin hakkı geldi işçilere. Daha önce yıllık ücretli izin hakkı yoktu. Sendika özgürlüğü konusunda çok önemli adımlar attılar ve sendikal, mesela bugün 6356 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 25. maddesine göre işçi sendikal nedenle işten çıkarılırsa bir yıllık ücretinden az olmayacak bir tazminat hakkına sahiptir. Bu düzenlemeyi 1959 yılında Demokrat Parti getirdi. Onun ötesinde, yani akıl alacak gibi değil, 1 Mayıs'ta Adnan Menderes radyodan bir konuşma yaptı. İşte işçi kardeşlerim, işçi bayramınızı kutluyorum falan falan dedi. Yani 1950-60 arası Atatürk ilkelerinden uzaklaştırıldı. Türkiye Amerikan üs ve tesisleriyle dolduruldu. Adam gibi, yani sözleşmeler bile yapılmadan, antlaşmalar bile yapılmadan Amerikan üslerinin ve tesislerinin önü açıldı. Türkiye Sovyetler Birliği ile çok sıkıntı yaşayacağı bir şekilde U-2 uçağı, istihbarat uçağı Ankara, Türkiye'den kalktı, İncirlik'ten kalktı, Sovyetlerin üzerinde Mayıs ayında 27 Mayıs'tan önce düşürüldü filan. Yani bütün bunlara baktığımızda e, olumsuz bir sürü yanları var. Ama işçimiz 1950-60 arasında Demokrat Parti'ye oy verdiyse, 61 seçimlerinde onun devamı olarak kabul ettiği Adalet Partisi'ne oy verdiyse, 65 seçimlerinde Adalet Partisi'ni tek başına iktidara getirdiyse, bunun son derece mantıklı, açıklanabilir nedenleri vardır. İşçimiz öyle inanç nedeniyle aldatılabilecek kadar, affedersiniz, salak değildir. O zaman iletişim olanakları son derece sınırlı ama cahil değildir. Birikimlidir, tedbirlidir ama bir sürü hak elde ettiği için de Demokrat Parti'ye karşı vefa borcunu yerine getirmiştir. Yani 50-54 arasında Türkiye ciddi bir ekonomik büyüme yaşadı. 50'de biliyorsunuz Kore Savaşı başladı. Kore Savaşı ile birlikte Türkiye'nin ihraç ürünleri buğday ve kromdu. Uluslararası piyasalarda müthiş fiyat artışları oldu. Türkiye ekonomisi 50-54 arasında ciddi sıçramalar yaptı. O zaman işçi ücretleri ciddi biçimde artırıldı bu yıllarda. Şimdi bu Demokrat Parti dönemi. Gelelim Adalet Partisi'ne. Yani soruları da tartışıyoruz. Şimdi Adalet Partisi'nde Süleyman Demirel'i işçi niye sever? Vallahi sever. Niye? 1965'te tek başına getirdi. 69'da tek başına getirdi. Aldattı mı Süleyman Demirel? Yok ya, bu Süleyman Bey Anadolu'yu çok iyi bilen, çoban sülü diye propagandasını çok akıllıca yapan, mesela eşi sıradan bir Anadolu insanıydı Nazmiye Hanım. Öyle hiç gösterişi, tavırları falan hiçbir zaman olmadı Nazmiye Hanım. Süleyman Bey müthiş zeki bir insan. Gelişmeleri biliyor, insanları tek tek tanıyor, halkla birebir teması çok iyi götürüyor. İşçiler açısından o dönemde çok fabrika açıldı. İş buldu insanlar. Ama işçi haklarına ilgili çok temel iki katkısı var. Bunların biri, 1969 yılına kadar işçinin emekli olabilmesi için önce belirli bir yaşı doldurması gerekiyordu, şimdi olduğu gibi. 25 yıldır sigortalı olması ve bu süre içinde en az 5.000 gün prim ödemesi gerekiyordu. Ama yaş koşulu çok önemliydi. Ve o yıllarda ortalama ömür, doğumda yaşam beklentisi dediğimiz rakamlar, mesela şimdi 78-80 filan kadınlar için, o yıl çok düşük. Yani bir sürü insan emekli olamıyor. Emeklilik hakkını kazanamıyor. Yaşlılık aylığı alamıyor. 69'da Demirel meclisten geçirdiği bir kanunla yaş koşulunu kaldırdı. İşçi, kadın ve erkek önce 25 yıl sigortalıysa ve bu süre içinde 13 yıl prim ödediyse emekli oldu. 76'da da kadınlar için sigortalılık süresini 20 yıla indirdi. 6 yılında
açıkçası 38 yaşında bir kadın, 43 yaşında bir erkek emekli alabiliyordu. Hele bir de 1980 öncesinde mevzuatımız farklıydı. 18 yaşın altındaki sürelerdeki sigortalılık başlangıcı da dikkate alınıyordu. Yani ben kendi çevremden duyduklarımdan da biliyorum. 35 yaşında kadın emekli oluyor. Emekli aylığını alıyor. Bir taraftan da bir yerde çalışmaya devam ediyor. İşte ondan sonra dua ediyor Süleyman Demirel'e. Allah razı olsun, Allah seni başımızdan eksik etmesin diye. Bir başka önemli Hocam aklıma bir soru geldi ama siz bitirin isterseniz. yani Süleyman Demirel'in çok önemli bir diğer katkısı daha kıdem tazminatı ile ilgili. Şimdi Süleyman Demirel 1975'te birinci MC'yi kurmuştu. Yani Adalet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Milli Selamet Partisi. Rahmetli Erbakan'ın. 1975 yılında bir kanun çıkarttı. 1927 sayılı kanun. Çok önemli iki hak getirdi. Bir, 1975'e kadar kıdem tazminatına hak kazanabilmek için en az aynı iş yerinde 3 yıl çalışmış olma koşulu vardı. Demirel bunu bir yıla indirdi. Mesela 3 yıl olduğunda genç biri diyelim 17 yaşında bir iş yerine giriyor, 19 yaşında askere gidecek, kıdem tazminatı alamıyor. Niye? 3 yılını doldurmadın kardeşim diyorlar. Halbuki Demirel bunu bir yıla indirdiğinde 18 yaşında işe giren, 19 yaşında askere giderken kıdem tazminatını alıyordu. İkincisi, her bir kıdem yılı için ödenen kıdem tazminatının süresi eskiden 15 gündü. Demirel bunu 2 katına çıkardı. 30 günlük ücrete çıkardı. Ve o tarihte kıdem tazminatı konusunda böyle bir şunu aşamazsın diye bir tavan yok. Ve 1980 yılına geldiğinde 12 Eylül darbesinden önce hiç taban uygulaması yoktu. Böyle iyi bir iş yerinde, bir kamu kuruluşunda çalışan 25-30 yıllık işçi, toplu sözleşmelerle de bu 30 günlük süre 60 güne, 75 güne kadar çıkarılan yerler vardı. İşçi kıdem tazminatını aldığında ev alıyordu, araba alıyordu, bir de çocuk evlendiriyordu. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu: İşçi dediğimiz insan çıkarını çok iyi bilir. Çünkü geçimini oradan sağlıyor. Vefalıdır da. Yani kendisine yapılan iyiliği de kolay kolay unutmaz. Bu sağ partiler dediğimiz partiler 1950'den diyelim, daha sonra 69-70, yani Süleyman Demirel'in bütün iktidar 80'e kadarki dönemde. Vallahi onların dönemlerinde ekonomik koşullar iyileşti, ücretler arttı, sendikal hak ve özgürlükler genişledi, iş yerlerinde sendikalaşma yaygınlaştı. Bütün bu süreçlerde ciddi menfaatler elde etti bu insanlar. O zaman da bu insanlar çok mantıklı bir biçimde Demokrat Parti'ye oy verdi. Yani bizde bu gerçekten çok büyük tepki duyuyorum. Yani sağcı partiler işçiye bir menfaat sağlamaz. O zaman bizim işçimiz sağcı partiye oy veriyorsa bizimki salaktır, cahildir. Bunlardan da bir halt olmaz. Özel konuşmalarda böyle derler. Bunlardan bir halt olmaz. Yani bir taraftan da işçi sınıfı diye konuşup dururlar. Ama bizim sıradan insanımız yani menfaatini bilir ya, aptal değildir, uyanıktır filan. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde de böyle. Sizin eklemeniz vardı. Onu şey yapalım. Sonra mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'ne niye oy verdi insanlar? Çünkü birazdan sıralayayım, bayağı bir şeyler de yapıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ben kişi olarak görüşlerine katılmıyorum. Yaptıkları işin Türkiye açısından sakıncalar, ciddi sorunlar yarattığını düşünüyor. O ayrı. Onu herkes biliyor ama oy alabilmesini sağlayan olumlu adımlar da attılar. Çünkü hesaplarını çok iyi yapıyorlar. Aptal değiller. Oy alacak şekilde insanları memnun etmeyi çok iyi biliyorlar. Şimdi ben hocam yani şunu sormak istemiştim aslında. Şimdi mesela Ecevit Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçtikten sonra işte toprak işleyenin su kullananın dedi. Yani mutlaka onun da bir programı vardı. İşçiye vaatleri vardı. Demirel'in de mesela yollar yürümekte aşılmaz sözünü biliyoruz. Hani mutlaka onun döneminde de işçiler bazı karşı protesto gösterileri yapmışlardır. Ancak o zaman şunu ben sormak istiyorum. Şimdi Ecevit hiçbir zaman tek başına iktidar olmadı.
hep koalisyonlarla iktidar oldu. Belki Demirel de öyle ama sağ iktidarlar hep Türkiye'de mesela MC hükümetlerine falan bakarsak sağ iktidarlar baştaydı. Yani Adnan Menderes özellikle tek başına iktidardaydı. Şimdi bir de koalisyon da olsa bir şey yapıldığı zaman baştakine mal ediliyor. Evet, Ecevit Kıbrıs kahramanıydı ama şimdi onun döneminde böyle bir karar alınsaydı Ecevit'e mal olacaklardı ki öyle oluyordu. Şimdi burada da mesela Demirel, yani burada bir şey görmüyor musunuz? Hani Demirel daha güçlüydü, pozisyonu daha güçlüydü. Adnan Menderes'in tek başına iktidardı, pozisyonu güçlüydü. Ben size şu hakkı veriyorum dediği zaman verebiliyordu. Ecevit o noktaya hani gelebildi mi ki? Çünkü mesela 70'lerde iktidara geldiği zaman hemen Kıbrıs sorunu patlak verdi. Oraya yoğunlaşıldı. Ekonomik ambargo oldu mesela. Belki yapmak istedi, yapamadı bazı şeyleri. Ne diyorsunuz hocam? Şimdi birincisi ekonomik ambargo Demirel döneminde etkili oldu. Çünkü 74'te Kıbrıs Harekatı başladığında Ecevit Erbakan koalisyon hükümeti vardı. Ama ondan sonra Amerika'ya karşı net tavır alan Süleyman Demirel'di. Süleyman Demirel birinci MC'yi kurduktan sonra Amerika'nın uyguladığı ambargoya karşı e, iki önemli adım attı 1975 yılında. Bir, Kuzey Kıbrıs Türk Federe Devleti'ni kurdu ve onun arkasından 1975 24 Temmuz filandı. Türkiye'deki Amerikan üslerine el koydu Türkiye. Bunu Demirel yaptı, Ecevit yapmadı. Ve ondan sonra esas ambargo ondan sonra başladı. Yani Ecevit Erbakan koalisyon hükümeti düştükten sonra Amerika'nın baskılarına tepkiyi Türkiye Süleyman Demirel birinci MC'de iktidardayken verdi. Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Arkasından 75 Temmuz'unun 24-25'i filandı. Türkiye'de 21 tane Amerikan üs ve tesisi vardı. Demirel hükümeti bunların hepsine Türk bayrağı çektirdi. Yanlış anımsamıyorsam 6.000 dolayında Amerikan askerini de Türkiye dışına çıkardı. 78-79'da, yani siz benim kuşağımdan çok daha çok gençsiniz. 78-79'da 11 milletvekili transferiyle CHP tek başına iktidardaydı. O yıllarda ama Amerikan ambargosunun etkisi vardı. Diğer taraftan Amerika iki önemli gelişme karşısında Türkiye'ye yüklendi. Biri, Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal etti. Afganistan'da 1978'de komünist subaylar darbe yaptılar. Yerlerini tutamayınca Sovyetler 79'da işgal etti ve Soğuk Savaş yeniden başladı. İkincisi, 1979 Şubat başında Hümeyni İran'a geldi ve İran'daki Amerikan üslerini kapattı. Bunun üzerine Ecevit'e büyük baskı yaptılar. Ecevit'in çok olumlu tavrı Amerikan üslerini ambargonun kaldırılmış olmasına rağmen bir kısmına izin verdi. Ama o yıllarda çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Şimdi burada kritik nokta şu. Ecevit konusunda Ecevit toprak işlerini kullananın dedi de bunu yaptı mı? Hayır. Ama Süleyman Demirel dediklerini yaptı. Yani Süleyman Demirel çok gerçekçi bir insan. Çıkarını çok iyi biliyor, olağanüstü zeki, çok pragmatik. Amerikalılarla da onlarla da işbirliği falan yaptı ama mesela Ecevit'le ilgili bir şey hatırlatayım ben. 1963 yılında iki önemli kanunumuz çıktı. Sendikalar Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lockout Kanunu 274 ve 275. Şimdi dıştan bakan biri için Ecevit grev hakkı verdi. Hayır, Ecevit grev hakkını kısıtladı. Çünkü anayasamızın 47. maddesine göre çok geniş bir grev hakkı öngörülüyordu ve lockout yoktu. Ama Ecevit'in 1963'te Çalışma Bakanı iken kabul ettirdiği 275 sayılı yasada olağanüstü sınırlandırılmış bir grev hakkı geldi. Genel grev yasak, dayanışma grevi yasak, iş yavaşlatma yasak, sendikasız işçilerin grev yapması yasak filan. Yani Ecevit öyle, hani Allah rahmet eylesin diyoruz, önemli katkıları da oldu ama öyle işçi dostu filan değil de Ecevit döneminde işçi lehine çıkan kanun var mı?
Vallahi ben hatırlamıyorum. Yani 274-75 Çalışma Bakanı iken İsmet Paşa'nın koalisyon hükümeti döneminde lehte kanunlar değildir, sınırlandırıcı kanunlardır. Mesela memurlara sendikalaşma hakkı Ecevit döneminde verilmedi. E, Suat Ayrı Ürgüplü koalisyon hükümeti vardı. Demirel Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanıydı 1965 yılında. Memurlara sendikalaşma hakkı o zaman tanındı. Devlet Memurları Kanunu Ürgüplü koalisyon hükümet döneminde çıktı. Demirel Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanıydı. Ecevit döneminde çıkmadı bunlar. Yani çıkması gerekirken bile çıkmadı. Yani o nedenle e, Ecevit yani halkla çok bütünleşmiş mi derseniz değil. Vallahi Demirel halkın içinden çıkmış biriydi. Yani hataları olmadı mı? Bana göre de oldu. Türkiye'nin dış politikasında çok onurlu sayfalar da yazdı. Hocam, Amerikan üstlerine el konması, yani Temmuz 1975 bizim dış politika tarihimizde onur sayfaları. Bu onuru gerçekleştiren Demirel hükümetidir. Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Yani e, Demirel'e yani olumsuzlukları hep hatırlanıyor. Bizim solda da böyle yani müthiş bir ön yargı var. Bir Ecevit hayranlığı var. Ya ben işçi meselesi, memur meselesine baktığımda soruyorum ya, Ecevit'in 74 koalisyon hükümetinde, 78-79 tek başına iktidarda olduğu dönemde, 99 seçimlerinde DSP Genel Başkanı olarak 2001 sonuna kadar o 3 yıllık dönemde işçiler lehine ve memurlar lehine hangi önemli kanunu çıkarttı diye, yani gerçekten işte bu işe bilenler az buçuk bilenlerdenim diyeyim. Diğer taraftan Demirel döneminde neler çıktı diyorum. Mesela şimdi emeklilik yaşı, Demirel 69'da yaş koşulunu kaldırdı. 86'da Özal yeniden yaş koşulu getirdi. 91 seçimlerinde Demirel dedi ki beni seçin, yaş koşulunu kaldıracağım. Sözünü tuttu mu? Tuttu vallahi. 92'de yaş koşulunu kaldırdı. 92'den 99'a kadar, yani Yaşar Okuyan'ın Çalışma Bakanı, Bülent Ecevit'in başbakan olduğu döneme kadar emeklilikte yaş koşulu yok. Yaş koşulu kimin başbakanlığında yeniden geldi? Ecevit'in başbakanlığında geldi. Yani Yaşar Okuyan Çalışma Bakanıydı. Ecevit 57. hükümetin başbakanıydı. 8 Eylül 1999'da 4447 sayılı kanun çıktı. Çıkaran kim? Vallahi Bülent Ecevit başbakanlığındaki hükümet. Yaş koşulunu kaldıran Demirel, yaş koşulunu getiren Özal, yaş koşulunu tekrar kaldıran Demirel, yaş koşulunu yeniden getiren Ecevit hükümeti, Ecevit. Yani bizim soldaki böyle bir nasıl yani şey derler ya, Einstein dermiş galiba, insanların ön yargılarını değiştirmek atomu parçalamaktan daha zordur diye. Bizim solda böyle bir ön yargı var. Bizim milleti aptal yerine koyan, bunlar aldatılıyor ya. Bunlar salak, bunlar cahil. Bunları hani bir ara biri bir tweet atar filan diye bir demişti, bir daha sonra ayrıldı galiba bakanlıktan. Şimdi bizimkilere iki tane dini şey okursun, bunları kafalarsın. Yok ya, öyle değil yani. Bizim insanımız son derece mantıklıdır. Sakin hareket eder. Oy veriyorsa gerçekten onun kendine göre kısa vadeli çıkarlarını dikkate alan bir mantığı vardır. Yani şeyi dert etmez. Yani mesela şimdi milliyetçidir bizim millet. Peki şunu sordunuz mu, milliyetçidir, herkes milliyetçidir. Ya Almanya'da çalışma imkanı olsa gider misin e, deseniz, yani bizim insanımızın çok büyük bölümü gidiyor. Yani benim Belçika'da ve Hollanda'da çalışma imkanım vardı, hem de iyi araştırma kuruluşlarında. Gitmedim ben çünkü burayı seviyorum. Ama çevremizdeki bir sürü muhafazakar şu bu insan, işte Amerika'da seni kabul ediyorlar, orada da bir iş var, gider misin? Atlıyor adam, vatan olayı o. Yani bu anlamda bizim insanımız vatan konusunda bile ekonomik çıkarıyla hareket eder. Yani 1950'li yıllarda Amerika Türkiye'de bir sürü üs kurarken adamın geçim şartları iyi. İş buluyor. Çocuğunu üniversiteye yolluyor. Çocuk üniversiteyi bitirdiğinde iyi bir işe giriyor. O zaman niye kavga etsin Amerika hükümetle?
bu Amerikan üsleri açılıyor. Aksine memnun oluyorlardı. Yani ben o yıllarda şeyi yaşadım. Daha sonra da hatırlıyorum. Ya iyi oldu, Amerikalılar geldi, işte kiraladık, ev kiraladık. Esnaf da gerektiğinde kazıklıyordu. PX'lerden onlar, Amerikalılar vergisiz ürün alıp onları Amerikan pazarlarında satıyorlardı. Bir sürü yeni ürüne kavuşuldu filan. Yani hep benim bu yazıyı yazdıktan sonra oraya yazılan bazı yorumlardan çıkarttığım, ya bizim millet böyle gerici bu ya, gericilik bu yani, gerçekler karşısında gerçekleri reddeden, bir taraftan da bilimsel olduğunu iddia eden bir kitle var. Daha doğrusu bir kesim var. Ya kardeşim diyorsunuz yani, sıralıyorum. Tamam. Adnan Menderes Amerikan üslerine evet dedin, Kore'ye asker gönderdi. Bunun hepsi hatalı tavır. Ama bizim insanımız ekonomik durumu iyileşiyorsa bunlara bakmıyor. Hı hı. Bunlara bakmadığı için de oy veriyor. Ama oy vermesi için de onun şartlarının iyileşmesi lazım. İyileşirse veriyor. Hocam, peki şöyle bazı araştırmalar yapılıyor. Bu Amerika'da da yapılıyor. Örneğin Trump'a oy verenlerin eğitim düzeyinin daha düşük olduğu, işte ne bileyim daha çok lise mezunu veya altı. Demokratlara oy verenlerin de daha yüksek okul mezunu oldukları gibi. Şimdi Türkiye'de de mesela seçim öncesi de yapılıyor bu araştırmalar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlerin eğitim seviyesinde daha bir yükselme var. Ve gençlerin de oranı daha fazla. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenlerin eğitim seviyelerinin daha düşük olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi o zaman bununla bir bağlantısı yok mu bu sonuçlara göre? Ya zannetmiyorum, çünkü şöyle, eğitim seviyesi düşük diye oy vermiyor. Eğitim seviyesi düşükse Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uyguladığı politikalardan belki daha fazla yararlandığı için veriyor. Yani lise mezunu ama AKP aracılığıyla işe girmiş. Mesela AKP'yi konuşurken anlatacağım. Türkiye'de kamu kesiminde uzun yıllardır bir taşeron işçiliği sorunu vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi 2018 yılının Nisan ayında 840 bin taşeron işçisini kadroya geçirdi. Bunun yarısı belediye şirketlerine, yarısı diğer devlet kuruluşlarına alındı. Şimdi kim taşeron işçisi olarak çalışır? Eğitim düzeyi nispeten düşük olan, yani lise mezunudur, ortaokul mezunudur, iyi olmayan, yani itibarı fazla olmayan bir üniversiteden mezun olmuştur. Ne iş olursa olsun gireyim diye, diyelim iktisatçıdır ama iyi bir üniversiteden mezun olmadığı için taşeron işçisi olarak çalışıyordur. Şimdi bu Adalet ve Kalkınma Partisi aracılığıyla kadro ne olacağı belli olmayan taşeron işçiliğinden kadrolu kamu işçiliğine geçtiğinde Allah razı olsun diyor ya. Yani beni kurtardı diyor. Yani mesela 1965 seçim ve 69 seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi işçi bölgelerinden oy almadı. Çankaya'dan oy aldı. Niye? Çünkü o dönemde gecekondularda oturanlar, ya Allah razı olsun geldik, bir hazine arazisinde bir gecekondu yaptırdık, tapusunu da aldık, ne güzel diyordu. Öbür tarafta eğitim düzeyi yüksek olan zaten kendi gemisini yürütüyordu 65-69'da. Yani eğitim düzeyinin düşüklüğü nedeniyle değil, yani ben eğitim düzeyi düşük öylesine akıllı insanlarla, üniversite mezunu öyle salaklarla karşılaştım ki. Evet. Yani onun için hani örgün eğitim düzeyi bir ölçüt değil. Bizim Anadolu'da kamil insan dediğimiz insan vardır. Yani ciddi bir okul eğitimi de yoktur ama öyle bir birikimi Anadolu'da devralmıştır ki, yani o bir sürü üniversite mezununu, doktoralı adamı şeyden çıkarır, cebinden çıkarır. Ben okulda ders verdiğim dönemde şunu anlatıyorum. Son sınıflara ders veriyordum ben ODTÜ'de, 26 yıl, işte geçenlerde bıraktım. Çocuklara hep şunu söylüyordum, gençlere, arkadaş. Diyordum ki bakın arkadaşlar, okuldan mezun olunca iş yerlerine gideceksiniz. Orada Ayşe ablalar, Ahmet abilerle karşılaşacaksınız. Sakın ha kendinizi bir ODTÜ mezunuyum diye bir halt zannedip onlara ukalalık etmeye kalkmayın. Onlar görmüş, geçirmiş, ciddi hayat tecrübesi olan, hayat üniversitesinde doktora yapmış insanlardır. Onlara kesinlikle saygısızlık etmeyin. Hele terbiyesi, arkanızdan size öyle işler yaparlar ki ne olduğunuzu
bilemezsiniz, anlayamazsınız. Onlara saygı gösterin, onlardan öğrenmeye çalışın. Eğitim, örgün eğitim düzeyleri sizin altınızda olabilir. Ama sakın ha, ben ODTÜ'lüyüm, ODTÜ mezunuyum, geldim hepinize. Yok yok, öyle bir olay, öyle bir dünya yok. Yani hocam Orada bu. biraz pratiklerimiz zayıf. Şöyle görüyoruz daha çok. Şimdi bu merkez sağ siyasetçilerin biraz hani tabiri caizse ağızları laf yapıyor. Yani halkla nasıl konuşacağını biliyorlar. Çünkü Onun halktan anlayacağı, insanlar. evet onun anlayacağından yani Süleyman Demirel öyleydi mesela. Nüktedan bir insandı. Halkla nasıl konuşacağını biliyorlar. Espri de yapıyorlar. Ama söylediğiniz gibi hani bazı okumuş yazmış eli kalem tutan insanlar halkın anlamayacağı terimleri de kullanabiliyor o tip toplantılarda. Yani gidiyor halk ilgilenmediği konularda işte derinlemesine Marksizme dalıyor, sosyalizme işte emek üretim ilişkisine Yapıyor. dalıyor, emek sermaye ilişkisine dalıyor. Yani insanlar da böyle bakıyor, bakıyor ve gidiyor yani. Şimdi onların anlayacağı şey şu. Yani söylediğiniz gibi hani bana ne sağlayabilirsin? Bana ne verebilirsin? Onu duymak istiyor halk. Yani benim geleceğim ne olacak? Acaba burada mı bir sıkıntı var gerçekten? Yani Orada burada var da mı var yani? gerçekten. Yani hep şu kafa. Yani şimdi Hüseyin İnan yargılanıyor. 1972'de maalesef hak etmediği bir ceza ile karşılaştı. Mahkemede şunu söylüyor. Diyor ki biz elimizdeki 3-5 silahla iktidara gelemeyeceğimizi tabii biliyorduk ama halkı bilinçlendirmeye çalıştık. Ya halkı kimse bilinçlendirmiyor. Yani bir de şöyle 20-22 yaşındaki gençler gidecek, dedesi ve babası yaşındakine akıl öğretecek. Bizim halkımız onları dinliyordu. Eyvallah evladım diyordu. Sen bildiğin yolda git, ben bildiğim yolda giderim. Yani bir de şunu ben yaşadım. Mesela üniversitede ders veriyorum. Üniversitede ders verdiğimde ben sınıfta kralım. Sınıfın hakimi benim. Ama bir seçim toplantısında halkla konuşuyorsanız siz onlardan birisiniz. Onlara öyle tepeden akıl öğretmeye, tepeden bakarak öğretmenlik yapmaya kalktığınızda yemiyorlar. Hı. Yani ve arkanızdan gülüyorlar. Saçmalıyor bu herif diye ya da bu kadın diye. Yani o nedenle insanların dilinden anlamak gerekiyor. Halbuki eğer siz halka tepeden bakıyorsanız, ki bizde maalesef bu tepeden bakma eğilimi çok yaygındır. Halkı bilinçlendirici. Ya sen kim oluyorsun halkı bilinçlendirici? O halk dediğin insan seni suya götürür, susuz getirir. Öyle anasının gözü tiplerdir onlar. Ben öğretmenlik yapmaya kalktığınızda halka, o zaman halk size beklediğiniz desteği vermiyor. Yani halkın bir parçası hissetmediğinizde kendinizi, yani e, ne diyeyim işte, adının önünde prof oldu diye halka öğretmenlik yapma hakkı kimsenin yok. Çünkü o zaman sınıfta konuşur gibi konuştuğunda da halk ona tepki gösteriyor haklı Yani olarak. buyurgan bir tavır var. Yani ne yapması gerektiğini söylüyorlar. Evet doğru söylüyorsunuz hocam. Ben bunu çok gördüm yani. Yani halkı dinlemek yerine, sorunlarını dinlemek yerine nutuk çekip gidiyorlar. Hani böyle Tamam, bir diyalog tepki oluyor. gidiyor. Evet. Yani bu çok yanlış bir olay. Yani bir de gerçekten insanları anlamak, onun için de saygı duymak gerekiyor. Yani şimdi ben şeye saygı duyuyorum. Bir motoru dinleyip motorun arızasını dinlerken bulan adama olağanüstü saygı duyuyorum. Bir duvarın sıvasını dümdüz çıkaran adama, bir sazı çok güzel çalan bir adama, işte bir ne diyeyim, yani bir meslek sahibi insana ben saygı duyuyorum. Evini sınırlı olanaklarla geçindiren bir kadına saygı duyuyorum. Ama birçok insan, ya ben okudum büyüdüm. Yani okursan ne olur, okumasan ne olur? Yani o zaman saygı duymuyor. Saygı duymadığında da kişi kendisine saygı duyulmadığını anlıyor. Kimse Anlıyor, evet, evet. anlamıyor. O zaman da ona göre tavır alıyor. Yani hocam farklı dünyadalar mı acaba? Yani şöyle, evet işçiler var, kitleler var. Onlar adına onların haklarını savunuyor veya onlara bir şeyler öğretmeye çalışıyor gibiler gerçekten. Yani o zaman sadece sebep bu mu? Ya da ne bileyim bir işçiye gidip de ben size daha iyi haklar vereceğim demek onları cezbetmiyor mu? Yani sonuçta işçi çıkarına bakıyorsa sol partiler bu konuda daha çok şey ortaya koymuyor mu yani? O da yok mu? Lafla peynir gemisi yürümez. Yani bizim halkımız Demirel'in söylediğini yaptığını biliyor. Ama Ecevit'in
yani iktidarda olduğu sınırlı süre 74'teki koalisyon 78-79 Ekim'ine kadarki süre 99'da bu bölücü terör örgütünün hain katilin yakalanmasından 2001 sonuna kadarki dönemde koalisyon hükümetinin başında Ecevit'ten somut olarak bir yarar görmedi. Mesela Erbakan 96-97'de çok iyi bir zam verdi. Ben hala onu sağda solda konuştuğumda duyuyorum. Erbakan amma iyi zam vermişti diye. 1991 Mesut Yılmaz Başbakan toplu sözleşmelerde 6 ayda %142 zam alındı. İnsanlar hatırlıyor onu. Ama Ecevit döneminde böyle bir şey olmadı. Onun için e, lafa bakmıyor insan, bizim insanımız. O kadar görmüş geçirmiş, yani yüzyıllar boyu e, ayakta kalabilmek için savunma güdülerini geliştirmiş, genlerine işlemiş bir halkımız var. Olağanüstü idare etme yeteneği var. Yani sınırlı olanaklarla hayatta kalabilmiş. O zaman lafa bakmıyor. O diyor, kimler ne laf etti burada. Ama diyor Demirel, Allah razı olsun diyor. Şimdi bakın, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni konuşacağız. Rakam vereyim ben size. 2002 yılında Türkiye'de 5 milyon binek arabası var. Şimdi galiba 25 milyon oldu. Kim aldı bu arabaları? İşçiler, memurlar aldı. Öyle mi? Yani biz eşim de ben de ODTÜ mezunuyuz. Biz araba kullanmıyoruz. Arabanın gereksiz olduğunu düşünen insanlardınız. Bir iş yeri toplantısında işçilerle, yani ne kadarınızın arabası var filan dedim. %80-85 filan çıktı. Kredi kartıyla alıyor, tüketici kredisiyle alıyor filan. Dedim ki ben araba kullanmıyorum. Bu ön tarafta oturan biraz safça bir işçi vardı. Ya hocam dedi, şoförünüz mü var dedi. Çünkü benim arabamın olması gerektiğini düşünüyor. Yok, ben toplu taşıma taraftarıyım. Evet, evet. Arabaların kapitalizmin insanı çarpıtan yanlarından biri olduğunu düşünenlerden falan. Ama adam Ben şöyle de, bak. ben de öyle hocam. Bu konuda aynı fikirdeyiz. Ha, yani gerçekten çok gerekliydi. Dışa bağımlılığım artıyor. Bir zamanım yani bir de yürümek yerine sağlığımı kaybediyorum ikide bir arabada şeyle. Yani birçok insan açısından, ama araba, ya Allah razı olsun ayağımı yerden ki, çünkü adam imreniyordu. Hafta tatilinde çoluk çocuk arabaya dolup pikniğe gitmek istiyordu, gidemiyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde tüketici kredisiyle de olsa araba sahibi oldu. Ya diyor, Allah razı olsun ayağımı yerden kesti diyor. Yani bu tür insanımız somut çıkarına bakıyor, lafa bakmıyor. Hocam az önce kısa vadede dediniz. Uzun vadede çok da yararına mı? Çünkü işte kredi çekiyor. Dünyanın en pahalı arabaları Türkiye'de satılıyor örneğin. Kredi faizleri çok yüksek. Kısa vadeli çıkarlar. Evet, seçim bitiyor, gene zamlar geliyor. İşte seçimden önce bir şey yapıyor diyelim ki, bir düzenleme yapıyor. Söylediğiniz gibi kadroya alıyor işçileri. Ondan sonra işçi geçinemiyor ki. İşçinin aldığı aylık ne kadar? Asgari ücret. Bunu yani bir sonraki seçimde mesela Adalet Partisi 25 yıldır iktidarda, neredeyse çeyrek asırda 24-25'e girecek. Bunu niye sorgulamıyor mu acaba bu insanlar? Öyle. Sendikalarda, kamuda örgütlü sendikalarla konuştuğumda, 3-4 ayrı sendika ile konuştuğumda, e, belirli bir mücadeleyi geliştirmek istediklerinde önlerindeki en önemli engel ne? Taşeron işçisiyken kadroya geçen işçiler diyorlar hala. Çünkü şöyle düşünüyormuş bu işçi. Asgari ücrette çalışıyordum, ikramiyem yoktu, yemek param yoktu. Allah razı olsun kadroya geçtik. Ücretim asgari ücretin üstünde. Çünkü taşeron işçisiyken asgari ücret alırken şimdi daha yüksek bir ücret alıyor. İkramiyem var, yemek param var, yol param var, mazeret izinlerim var. Allah razı olsun diyor. Kendi geçmişiyle kıyasladığında hala iyi durumu devam ediyor. Asgari ücretten konuşalım. Mesela asgari ücret 2015 yılında net 1000 liraydı. Net 1000 liraydı 2015 yılında. O yıl enflasyon %7,8'dir. %8 diye şey e, yıllık enflasyon %8 diyen 2015'te. 2015'te iki tane seçim oldu. Birinci seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi azınlığa düştü ama ikinci seçimde toparladı. Peki 2016 yılında asgari ücreti ne yaptı Adalet ve Kalkınma Partisi? 1300 lira yaptı. Enflasyon %8 iken asgari ücreti %30 artırdı.
Ama bu sayede Kasım'dı galiba 2015'te ikinci seçimlerde tek başına yeniden iktidara geldi. Yani asgari ücret bugün 28.075 lira düşük ama Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları döneminde enflasyonun hep üstünde asgari ücret artışları sağlandı. Şimdi sıkıntı da. Şimdi de o zaman insanlar sorgulamaya başlıyor. Niye böyle değil? Emekli aylıkları, emekli aylıkları 2000'li yıllarda 2002, 2005, 2008 o yıllarda emekliler bir tepki veriyor muydu? Vermiyordu. Çünkü emekli aylıkları iyiydi o dönemde. E, Şimdi tepki vermeye başladılar. Niye? İşte tüfeler düşük gösterildi. Ona uygun emekli aylığı artışları yapıldı filan. Yani gerçekten insanlar aptal değil. Seçim nedeniyle bir hak verildiğinde o kolay kolay da geri alınmıyor. Yani taşeron işçileri 840 bin kişi yani. Emeklilikte yaşa takılanlar kaç kişi bu yani Cumhurbaşkanı ne diyordu? Seçim kaybedeceğimi bilsem emeklilikte yaşa takılanlara o hakkı vermem diyor. Anketler yaptırdılar. O son derece mantıklı hareket eden bir insan, pragmatik bir insan. Gördü emeklilikte yaşa takılanlar diye birkaç milyon insanı ilgilendiren bir düzenleme yapıldı. Bu insanlar emekli oldu. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam ediyorlar. Mesela 2008'den sonra ilk sigorta girişi olanlar emekliyken çalışırsa emekli aylığı kesiliyor. Ama 2008'den önce ilk sigorta girişi olanlar hem emekli aylığını alıyor hem destek primi ödeyerek yasal ya da kaçak biçimde çalışıp ikinci bir aylık elde ediyor. Yani o zaman bu insan bu iyiliği unutmuyor. Yani 8 Eylül 99 öncesinde sigorta girişi olmayıp da çıkan kanunla bu haktan yararlandı. Şimdi bakın bir iki şey daha söyleyeyim. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dediğim gibi ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uyguladığı politikalara temelden karşı olan bir insan. Ama işçi niye Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verdi dediğimde bir mesela asgari ücret iyi arttı belli yıllarda. İkincisi özel okullarda öğretmenlik yapan 100 binden fazla insan var. Bunların sendikalaşması yasaktı. Adalet ve Kalkınma Partisi özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlere sendikalaşma hakkı tanıdı. Özel güvenlik var. Birkaç 100 bin kişi. Şimdi koca koca sendikaları falan var. Bunların sendikalaşması yasaktı. Adalet ve Kalkınma Partisi bu insanlara sendikalaşma hakkı verdi. 2002 öncesinde tüketici kredisi, kredi kartı çok zordu. Millet ihtiyaç kabul ettiği şeyler arttıkça Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde akıl almaz boyutlarda tüketici kredisi ve kredi kartı var. Şeyi hatırlıyorum 2013'te konut kredisinin yıllık faizi 9,7 idi. Bir sürü insan o dönemde konut sahibi oldu. 9,7 yıllık faiz. Şimdi %40'larda ve vermiyorlar tamam ama 2013 yılında 2014 yılında araç aldığınızda %11 filandı faiz. E, Konutu hiç unutmuyorum 9,7 ev sahibi oldu insanlar. Yani onun ötesinde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde devlet memuru sayısı 2 milyon civarındaydı. Şimdi 3 milyon 535 bin. Bir sürü insanı devlet memuru diye işe aldılar. Emekli olanların yerine alındı. 2 milyon 3,5 milyona çıktı. Bunlar ne diyor? Ya Allah razı olsun. Çoğu zaten kamuda devlet memuriyetinde eksik kadrolar var ama bazı yerlerde de kadro şişkinliği var. O kadro şişkinliği olan yerlerde Allah razı olsun işte maaş idare ediyoruz 60-70 bin alıyoruz diye bakıyor. Tepki vermiyor. Bu 840 bin taşeron işçisinden sonra Türkiye'de kamu sektöründe işçi sayısı rekora ulaştık. 1 milyon 247 bin kamu işçisi var. Kamu sektöründe işçi var. Şimdi bütün bunları alt alta yazdığımızda yani şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uyguladığı politikalara karşıyım. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi işçilerin oyunu alabilecek akıllı politikaları kendi açısından uygulamış. Şimdi deniz tükendi. Deniz tükendiği için bunları veremediğinde tepkiler gelişmeye başlıyor. Yani tekrar tekrar söylediğim şey şu, belki aşırı vurguluyorum ama bizim insanımız aptal, cahil değildir. Okumamışı bile
belli bir yüzyılların getirdiği birikime sahiptir. Kısa vadeli çıkarını çok iyi bilir. Adam kullanma, örgüt kullanma, parti kullanma konusunda olağanüstü yeteneklidir. E, dengeleri çok iyi hesap eder. Sağ eğilimli partilerde Amerikancı olabilir, başka ülkelere yani Türkiye'ye zarar verecek belirli politikalar da uygulayabilirler ama halkın bu özelliklerini çok iyi tespit ettikleri için halkın oyunu, işçilerin oyunu alabilecek adımları atarlar. Bunu kapitalizmin altın çağında yani 45-46'dan 73'e kadar Demokrat Parti ve Süleyman Demirel yapmıştı. Çok akıllıca yaptı. Yani silme götürüyorlardı belirli bölgelerde. Yani Zonguldak mesela işçi bölgesidir. Mesela Şems Denizer seçilemedi Zonguldak'tan. Bir Evet, sürü evet. işçi bölgesi dediğimiz Kırıkkale işçi bölgesidir. Hangi parti oy aldı? İşte Doğru Yol Partisi, ondan önce Adalet Partisi oy aldı. Yani Tabii, tabii. insanlarımıza hakaret, bu solcular farkında olarak ya da olmayarak solcuların içinde epey bir kesim. Bu sağcı partiler işçilere yarar sağlamaz. Bunlar sermaye yanlısıdır, Amerikancıdır. İşçiler de bunlara oy veriyorsa bunlardan bir halt olmaz, salak ve cahildirler diyor. Böylesine saçmalık, salaklık görmedim ben. Ama Ama sınıf ayrılığı konusunda yani bunu yok etme üzerine bir çabaları yok sağ iktidarların. Öyle görüyoruz, öyle biliyoruz daha doğrusu. Sonuçta evet, kısa vadeli çıkarlar işçiye bir miktar ya işe sokuyor ya kadroya alıyor ama ondan sonra işçi olduğu noktada kalıyor. Ama zengin daha da zenginleşiyor. Ben tamam, hani sormak istediğim şey hani zeki dediniz doğru ama bilinçli mi? Yani bu muhakemeyi yapabiliyor mu? Biz uzun vadede İnsan gibi yaşayabiliyor muyuz? Tatile gidebiliyor muyuz? Evet, başımızı sokacak bir evimiz olabiliyor ama işte araba alıyor, benzin alamıyor şu anda gibi. Bu muhakemeyi yapamıyor mu insanlar ki 25 yıldır bu iktidar hani dediğiniz gibi deniz tükendi. Her şeyi sattı. Yani bunları görüyoruz, biliyoruz. Özelleştirmeler yaptı. Orada işçiler açısından büyük bir hak kaybı var özelleştirmeler yapıldığı zaman. Buna ne diyorsunuz hocam? Yani ne şöyle bileyim tek elinden tut da her şeyi özelleştirdi. hak kaybını telafi edecek kanun değişikliklerini yaptılar. Özelleştirmeler esas Adalet ve Kalkınma Partisi öncesinde kabul edilen kanunlarla Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde oldu. Yani AKP dönemine kadar 8 milyar dolarlık falan özelleştirme var. AKP döneminde bu rakam bazı yıllarda 8 milyar doların üstünde bir yıllık özelleştirmeler oldu. Ama bunu yaparken mesela özelleştirme nedeniyle işten çıkarılan işçilere bazı yeni haklar tanıdılar. Ek ödemeler yaptılar. İnsanların gönüllerini aldılar. Peki işçiler ne yaptı? Şimdi tekel sürecini açtınız. Tekelde benim bir parça bildiğim olay. İçki fabrikaları kapatılırken ve özelleştirilirken e, tütün tekel yani tekelin sigara fabrikaları ve yaprak tütün işletmeleri vardı. Oradaki işçiler ya zaten içki pek iyi değil, hayırlı oldu, tekel kapattı dendi. Ondan sonra sıra sigara fabrikalarına geldi. Cebeci demişim. Cevizli sigara, İzmir sigara, Adana sigara, Malatya sigara, Bitlis sigara, Tokat sigara, sonunda da Samsun sigara. Buralar kapatılır ve Samsun özelleştirilirken yaprak tütün işletmelerinde 14 bin dolayında işçi çalışıyordu. Onlar ya sigaralar kapatılır ama bizim yaprak tütünlere dokunamaz dediler. Ondan sonra sıra 2009 yılında yaprak tütünlere geldi. Orada da maalesef yaprak tütünler kapatıldı. Ama bunlar yine büyük bir kısmı kamu sektöründe uygun yerlere yerleştirildi. Şimdi burada hep şu, bizim insanımız uzun vadeli, bu ancak bir siyasi bilinçle falan oluyor. Bu siyasi bilinci onlara akıllı bir biçimde götürecek, güvenebilecekleri siyasal örgütler var mı? Vallahi güvenmiyorlar. Yani ben birine bir şeye güvenebilirim ama halkımız açısından çok pragmatik ve pratiktirler. Ya bakıyor bunlardan da bir halt olmaz diyor. Çoluk çocuk bana akıl öğretiyor diyor. Evet, evet. Ya Bizim iletişimde bir sıkıntı var sanki. Yoksa işçi haklarını daha çok ne bileyim sol partiler savunur. savunur ama Emekçi hakları. delmez.
savunur ama vermez. Hiçbir zaman dediğim gibi, yani bakın tekrar söylüyorum. Ama Ecevit iktidara hani gelmeleri lazım ki iyi iletişim kurabilseler. geldiler. Belki 74'te koalisyon hükümetinde Ecevit vardı. koalisyonla evet bir defa birkaç defa. 78-79'da yalnız başınaydı. 78-79'da yalnız başınaydı. 99'dan 2001 sonuna kadar koalisyon hükümetiydi. Yani ben işçiler lehine çıkan kanunları 1921'den günümüze sıraladığımda Demokrat Parti ve Adalet Partisi dönemlerinde ve hatta Adalet ve Kalkınma Partisi dönemlerinde işçi lehine çıkan kanunların Ecevit'in iktidarda olduğu 78-79 koalisyonlar aracılığıyla iktidarda olduğu dönemden farklı olduğunu görüyorum. Ve hatta şunu söylüyorum. Yaşlılık aylığına hak kazanmak için yaş koşulunu kaldıran 69'da Demirel, yaş koşulu koyan 86'da Özal, yaş koşulunu tekrar kaldıran 92'de Demirel, yaş koşulunu koyan Ecevit. Yani bugünkü hani bağırıp çağırdığımız kademeli emeklilik olacak mı olmayacak? Kimin döneminde geldi bu? 57. hükümette Ecevit Başbakan'dı. Ama yaş koşulu şöyle tabii bunu halka anlatmak belki lazım. Sizin söylediğiniz gibi dünyanın hiçbir yerinde yok bu kadar erken emeklilik. Yani erken Saçma. emeklilik olsa ama bu kadar 20 yani ne bileyim 40 yaşına varmadan 35 yaşında emekli olanın olması. Evet. Hocam bir şey daha aklıma geldi şimdi. Şimdi Nurettin Sözen biliyorsunuz İstanbul Belediye Başkanı. Evet. Ben de tabii İstanbulluyum. Onun döneminde çok iyi biliyoruz biz. Tabii 89 yerel seçimlerinde SHP Türkiye'de iktidar olmuştu. 89-94 arası. Nurettin Sözen işçilere, belediye işçilerine yani bir profesörden fazla maaş veriyordu. Çünkü profesörler isyan etmişti bizim maaşımız daha düşük diye. Şöyle yani işte ne bileyim 3 ayda bir ekstra ne deniyor ödenekler vardı. İkramiye mi? İkramiye 3 ayda bir diyelim ki ikramiye vardı. Sürekli her sene işte zam pazarlıkları olduğu zaman işçiler yürürdü. Bakın bu kadar hani işçi haklarını veren bir şey ama bu da suistimal ediliyordu. Şöyle şeyler oldu. İşçi artık o kadar yüksek maaş alıyordu ki belediyede kendisinin yerine duracak adam çalıştırıyordu. Temizlik işçisi. Yani bunların haberleri çıktı. Onları Bu da duymuştum. suistimal edildi. Şimdi o zaman bu kadar haklarını alıyorlardı. Gene yürüyüş oluyordu. Bunu acaba sol partiler geldiği zaman suistimale mi dönüştürüyor sendikalar veya onları kullanan yani işçileri mi kullanıyorlar? Nedir hocam durum? Yani bunun ölçütü nedir? Şu anda da mesela CHP'li belediyelerde biraz daha iyi aylık aldıklarını biliyoruz. Evet. Şimdi belediyeler çok özel bir durum. Çünkü belediye işçisi iktidarda hangi parti varsa o doğrultudaki sendikada örgütlenir. Hatta belediye başkanının siyasi tercihleri bir biçimde ifade edilir. Şu sendikadan ayrılın, bu sendikaya girin diye bir talimat gelirse belediye işçisi onu yapar. Yani belediye işçisi Doğru. şeyden farklıdır. Özel sektör işçisinden farklıdır. Kamudaki diğer işletmelerden farklıdır. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda ya da Milli Savunma Bakanlığı'nda bakan değişince işçinin sendikal tercihi öyle kolay kolay değişmez ama belediyelerde anında yapılır. Şimdi burada tabii siyasi partilerin belediyeleri arpalık olarak kullanıp belediyelere adam yerleştirme uygulamaları da var. Böyle olunca da sıradan bir işçi şöyle düşünüyor. Ya ben şöyle çalışıyordum sağ olsun. Bunlar da geldi. 3 kuruş da alıyorum. Ya ben 3 kuruş alıyorum ama ya bu partili diye şurada Ahmet diye biri var. Adam iş yerine bile uğramıyor. Benim aldığım paradan daha fazla alıyor. Ben niye onların aldığını istemeyeyim? Eylem yaparsam da alır mıyım? Alırım diyor. Yani belediyeler adam gibi yönetilse, bu şu parti bu parti demiyorum. Arpalık olarak kullanılmasa, ciddi personel politikalarıyla hizmete yönelik bir strateji benimsense, o zaman herkes daha mantıklı çalışabilir. Ama ben çalışırken şoförüm belediyede, ayda 80 bin lira alıyorum. Ama o belediyede benim bulunduğum birimlere 20 tane de milletvekillerinin yakını, belediye meclis üyelerinin yakınları partiden doldurdular. Herifler uğramıyor bile.
O zaman ne diyorum ya, onlar uğramıyorsa ya ben de hiç olmasa biraz daha fazla isteyeyim diyorum. Yani belediyeler çok özel, kötü bir alan. Yani belediyelerdeki düzenlemeler şeyler. Bir de tabii burada hemen bir ön yargı daha var. E, Sağcıdan sendikacı olmaz diye böyle salakça bir görüş var. Ben işte 72'den beri sendikalarla uğraşıyorum. Yani bir de e, herhalde birkaç bin tane sendikacıyı iyi tanırım. E, Adamsa sağcı ya da solcu fark etmiyor, iyi sendikacı oluyor. Adam değilse, hırsızsa, ahlaksızsa, yolsuzluk yapıyorsa sağcı ya da solcu olması fark etmiyor. Benim çok saygı duyduğum bir sendikacı Demiryolu Sendikası'nın genel başkanıydı Mehmet Acıdereli. Doğru Yol Partiliydi. Çok efendi bir insandı, doğru yolcuydu. Bir yıl başında çalıştıkları matbaa Acıdereli'ye bir takım elbiselik kumaş hediye getirdi. Acıdereli bunu iade etti, almadı. Hı hı. Sendikanın bir arabası vardı. Acıdereli'nin oğlu da sendikanın hemen yanındaki Atatürk Lisesi'nde okuyordu. Acıdereli eve giderken ve evden gelirken oğlunu o arabaya almazdı. Bu sendikanın arabası falan diye. Hı. 1986, 92, 93 yıllarında İzmir'de Köy Hizmetleri Şubesi'nin başında Ömer Tunaoğlu diye biri vardı. Ülkücüydü. İzmir'in 89, 90, 91'deki mücadelede bence en militan sendikacısı Ömer Tunaoğlu'ydu. Kanserden rahmetli oldu. Ben hep saygıyla anıyorum. Ama ismini vermeyeceğim, 12 Eylül öncesinde Kurtuluş grubundan olan, daha sonra bir sendikada uzunca bir süre çok üst düzey görev yapan bir sendikacı, karısının altın günündeki altınını muhasebeye aldırtıp o şekilde ödüyordu ve her türlü hırsızlığı yapmıştı. Yani onun için sağcıdan sendikacı olur mu? Vallahi olur. Mustafa Başoğlu çok iyi bir insandı. Adalet Partisi milletvekiliydi. Süleyman Demirel'in danışmanlığını da yaptı. Çok saygı duyduğum, insan olarak çok sevdiğim, sendikal alanda da ciddi işler yaptığına inandığım bir insandı. Saygıyla anıyorum Mustafa Başoğlu'nu. 1962'den yani bir 30-35 yılda genel başkanlık yaptı. Ama mecliste milletvekili olduğu dönemde de işçiler lehine tavır aldı. Eylem yapıldığında ve Doğru Yol Partisi protesto edildiğinde en önde o partiyi destekleyen Mustafa Başoğlu da vardı. Hı hı. Ama adını vermeyeceğim bir eski İGD'li 12 Eylül öncesinin TKP'nin yan örgütü olan İlerici Gençlik Derneği'nde faaliyet göstermiş. Daha sonra da birçok kişinin solcu diyebildiği çok önemli bir adam. E, Bir yapı kooperatifindeki yolsuzluğu var. Grev sırasında gelen paraları nasıl sendika kasasına koymadan iç ettiğine ilişkin çok ciddi iddialar var. Bir tüketim kooperatifini nasıl batırdığı biliniyor falan falan. Yani onun için hani böyle sağcıdan sendikacı olma olur ya, namuslu adamsa olur. Solcudan da iyi sendikacı olur. Yok, hırsızsa hırsız olur o yani. O konuda da Tabii önyargıları kırmak lazım. hocam en son bu esnek çalışmaya daha doğrusu çağrı üzerine çalışma demişsiniz siz. Yani bir anlamda bu hani part-time çalışma gibi bir şey olarak da sanıyorum algılanabiliyor değil mi? Hani buna ben değinecektim Öyle. ama Çağrı onu ona gelmeden hani bir kısa ben soru soracaktım. Bu Ankara'da mesela özel okul öğretmenlerinin bir açlık grevi evet, oldu en son. evet, evet. Şimdi orada AKP ilk iktidara geldiği zaman e, türbanı kullandı. 5 sene yattı kalktı türban türban türban. Ama şimdi bakıyoruz asıl mücadelenin sınıf ayrılığı ya da altta kalan sınıfların mücadelesi olduğu görülüyor. Orada türbanlı başı kapalı insanlar da var. Doğru. O noktada acaba AKP hani dediğiniz gibi deniz tükendi mi ya da bunu göremiyor mu artık? Çünkü ciddi bir kitle artık açlık sınırının altında yaşıyor. Bir de Şöyle, böyle bir durum var. şimdi o açlık sınırı rakamlarını ben hiçbir zaman ciddiye almadım. Onun propaganda amaçlı, hiçbir bilimsel dayanığı olmayan veriler olduğunu düşünenlerdenim. Yani açlık yoksulluk sınırı diye Türk İş'in yıllarca yaptığı, daha sonra da
birçok örgütün açıkladığı rakamlar. Bir konfederasyonun yönetim kurulu beni bir gün davet etti. Bize danışmanlık yapın, açlık ve yoksulluk sınırı belirleyelim diye. Ben de dedim ki böyle bir şey yok. Bu konuda şeyler var. İşte dünyada uygulanan birkaç yöntem var. Medyan gelirin %50'sinin altı ya da Dünya Bankası. Dedim ki siz de bir rakam atın. Her ayda o rakamı belli mantıklı bir oranda artırın. Propaganda olarak kullanın ama ciddiye alıp bunun bilimsel bir şey olduğunu falan düşünmeyin dedim. Onun için açlık sınırın altı falan şey. Şimdi onun ötesinde kritik nokta şu bu. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde kadın işçi sayısı 1 milyon. Şimdi eğer kadın evinde oturursa, dünya ile ilişkileri kendi sosyal çevresiyle sınırlı olursa, o zaman mesela onun türban takması veya takmaması bir siyasi görüşün yansıması oluyor. Ama hayat Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 25 yıllık döneminde öyle değişti ki şu anda 7 milyon civarında kadın işçi çalışıyor. Kadın işçi sayısı 1 milyondan 6,7 milyona mı? Yani bu resmi rakamlar. 7 milyon diyelim. Şimdi 7 milyon çalışan içinde e, başı bağlı olan yok mu? Var. Ama bu insan artık sadece sınırlı kendi çevresiyle ilişkide olan, bu nedenle başı bağlı olmayana farklı bakan filan insanlar değil. Yani ben sokakta başı bağlı olan, olmayan, kol kola girmiş insanlar görüyorum. Eskiden görmezdik. Şimdi o zaman ne oluyor? Başı bağlı kadın evine hapsolmuş, tüm amacı kocasına hizmet etmek ve çocuk doğurmak olursa onun için başın bağlanması bir siyasi tavrın yansıması oluyor. Ama bir iş yerinde çalışmaya başlarsa başladığı andan itibaren farklı kökenden, farklı inançtan, farklı toplumsal geleneklerden gelen insanlarla tanışıyor. Ön yargıları kırılıyor iş yerlerinde. Mesela şimdi kadın cinayetleri çok, yani taciz, saldırı arttı. Çok üzüntü verici. Ama ben bir de şu yanıyla düşünüyorum. Eskiden bir köyde ölüm raporunu kim imzalardı? Muhtar imzalardı. Doktor azdı. Acaba kaç kişi, kaç kadın öldürüldü de muhtarın attığı imzayla şöyle ölmüştür deyip haberimiz olmadan defnedildi? Acaba hangi aşirette kaç tane kadın e, tecavüze uğrayıp ondan sonra öldürüldü de o olay örtüldü? e, Kaç kadın acaba kocası onu dövdüğü için sesini çıkaramadığından o baskıyı kabullendi? Ama şimdi o kadın bir iş yerinde çalışmaya başlayınca ya hayat böyle değilmiş demeye başlıyor. Başı bağlı o kadının ama başının bağlı olması artık fazla bir şey ifade etmemeye başlıyor. Yani başını bağlar da bağlamazdı diye bakıyor. Eskiden baş bağlılığı evine kapanmanın bir siyasi tercih yansımasıydı. Ama 1 milyon kadın işçi, resmi verilere göre 7 milyon kadın işçi. Emir demiri kesmiyor burada. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi kadın evde otursun, 3 çocuk doğursun, 4 çocuk doğursun, kocasına hizmet etsin, onun görevi şudur dese bile e, evin eşyası yenilemek istendiğinde, eve bir maaşla geçinmenin mümkün olmadığı durumlarda eskiden musluğa ağzımızı dayar, suyumuzu içerdik. Artık sağlıklı olması için ek bir şeyler alıyorsunuz. Evdeki her yetişkinin eline bir cep telefonu gerekiyor. Evde internet bağlantısı gerekiyor. Tabii, tabii. Çocuklarımızı, yani ben doktor çocuğuydum. Ben yamalı pantolon giydim çok. Ama şimdi yamalı pantolon giymiyorsunuz çocuğunuza. İyi elbise, çocuğunuz okula gittiğinde, hele yani bizim dönemimizde biz siyah önlük, beyaz yakayla gittik. Tabii, tabii. Kimsenin hava atması gibi bir şey olmazdı. Şimdi çocuklar okula özgür kıyafet dedikleri gittiklerinde çocuk eziliyor. Annesine gidiyor, bana adam gibi bir şey al diyor. O zaman kadın çalışma hayatına atılıyor. Çalışma hayatına atılınca e, kocasının onu aldatmasını, onu dövmesini kabullenmemeye başlıyor. Ben seninle yaşamak istemiyorum diyor kadın. Yani çok haklı olarak. Halbuki eskiden 30 yıl önce, 40 yıl önce böyle değildi. O zaman mesela kadın cinayetlerini ya görmüyorduk, örtülüyordu ya da kadınlar teslimiyet içinde kaderlerine razıydılar.
şimdi razı olmamaya. Bu müthiş bir olay. Yani kadın işçi sayısı ile ilgili geçen hafta filan yazmıştım. Ya, olağanüstü güzellikte artık ücretli çalışanların 1/3 kadın. Bundan 20-30 yıl önce bu oran %15'lerde filandı. Yani Yani bu bilinçlenmeyi de artırır ama sosyal açıdan da, kültürel açıdan, eğitim açısından. tabii yani eskiden, yani gerçekten bundan 30 yıl önce, 40 yıl önce e, türbanlı dediğimiz insanlar davranışları belirli bir kalıba uygundu. İş yerlerine gittikçe çok sayıda üniversite, mesela e, ben 69'da girdim üniversiteye, 173 bindi Türkiye'deki bütün üniversite öğrencilerinin sayısı. Bütün üniversitelerin toplam sayısı 173 bin. Şimdi sadece Konya'da herhalde 170 bin dolayında üniversite öğrencisi var. İşte Selçuk Üniversitesi var. İşte 3-4 tane daha üniversite var. 8-8,5 milyon üniversite öğrencisi. O zaman ne oluyor? Üniversiteye gidiyor. Başı bağlı veya değil. Orada farklı köken, inanç ve geleneklerden gelen insanlarla istese de istemese de temasa geçiyor. Arkadaş oluyor. O zaman dünyası değişiyor. O zaman çok sayıda kızımız üniversite öğrencisi olduğunda evine kapatılmış ve toplumsal ilişkileri sınırlandırılmış ve ikinci sınıf vatandaşa indirgenmiş bir genç kız ya da kadın yerine daha açılıyor. O zaman mesela 15-20 yıl önce ben okuldan hatırlıyorum. İşte başı bağlı kızlar birlikte dolaşırdı. Başı bağlı olmayanlar ayrı dolaşırdı. Son 5-6 yıldır, 7 yıldır filan dikkatimi çeken şeydi. Yani başı bağlı olan olmayan birlikte arkadaşlık ediyor, birlikte oturuyor, çay içiyor, geziyor filandı. Yani bütün bunlar çok olumlu gelişmeler. Hani ilk başta kadın cinayetleri çok kötü ama kadın cinayetlerinin nedenine baktığınızda, ya biz acaba geçmişte kaç muhtarın belediye doktorunun onayı olmadan verdiği defin izniyle kaç kadının öldürüldüğünü hiçbir zaman bilmiyoruz. Kaç yaşlının öldürüldüğünü bilmiyoruz. Ama yani böyle olayların, yani şu Diyarbakır'daki ufak çocuk olayı var ya, öldürüldü, şimdi adını hatırlamıyorum. Narin, narin. Basın üzerine gitmese aşiret bunu kendi içinde örtmeyecek miydi? Hala Evet, evet. hala kimin öldürdüğü net değil. Hala, çünkü aşiret kararı var ve uyguluyorlar. Acaba kaç tane narin öldürüldü bu şekilde? Yani Tabii. onun için ben umutluyum. Çağrı üzerine çalışma da şöyle, bu eskiden fiilen vardı. Yani şöyle otellerde filan birden fazla restoran olur ya da uçaklarda varmış bu. Yani her zaman bir restoran açıktır diyelim ama düğün mevsimi olur. İkinci, üçüncü restoran da açık. O zaman otelin elinde bir liste vardır. Gerektiğinde çağırıp çalıştırabileceğim garson listesi diye. Bu eskiden yasaya uygun değildi. Bunu 2003'te yasaya uygun hale getirdiler. 4857 sayılı kanunu bir madde ekleyerek. Bu işveren açısından avantajlı bir çalıştırma biçimi. Hafta tatili ücreti vermiyor, yıllık ücretli izin vermiyor. Sadece çalıştığı süreyle ilgili bir izin veriyor. Pardon, kısmi çalışma, yani part-time çalışmanın özel bir biçimi. Hı Çok hı. yaygın değil. Otel, lokantalarda vardır. Turizm sektöründe vardır. Bir de galiba uçak personelinde yoğun olduğunda ellerinde böyle bir liste var. Evet. Kanunda var, kanuni düzenlemesi yapılmış ama dediğim gibi uygulamanın sınırlı olduğu bir düzenleme. Çağrı üzerine çalışma. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bugün sağcı ve solcu hükümetlerin işçilerle olan hem iletişimine hem de hangisinin daha çok işçiler lehine Türkiye'de tabii ki kararlar aldığı üzerine değerlendirmeler yaptınız ve aydınlattınız verilere dayanarak. Çok teşekkür ediyoruz o yüzden. Rica ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, hoşçakalın.